Nasdaq borsasında Nvidia paritesi haftalık görünümü uzun vade için 346 dolar seviyeleri önemli. Şu gördüğümüz siyah çizgi. Neden önemli? Çünkü buradan şu tepeyi yaptıran güçten sonra tam tersine çeviren %68'lik bir düşüşe neden olan bir hareketin başlangıcı 346 dolardan başlıyor. 108 dolara kadar düşüyor. 10 Ekim 2022 tarihinden sonra da yükselmeye başlıyor. Buradaki düşüş hareketinin sonlarında gelmiş. Yani bu oluşumlar belki bazıları için bir şey ifade etmiyordur ama burada bu itki hareketinin sonunu bu omuz baş omuz hareketiyle tamamlamış. Şöyle eğik trend çizdiğimizde de baştan sağ omuza dönüş kısmında bile kıramamış. Sağ omuzdan sonra kırıp bütün olumlu etkenler bir araya toplayıp yükseliş hareketine başlamış. Uzun vadede hala yükseliş trendinde olduğunu söyleyelim. Şimdi en son şu itki hareketinin içindeyiz. Şimdi 346 dolardan 108 dolara indiren güç dedik ki buranın kırılması için oldukça büyük bir hacim gerekiyor ve o hacmi şu mumda yaklaşık 25'lik bir mumda görüyoruz. Bu kırılımdan sonra burada bir dengesizlik oluşuyor tabi. Ama yeni bir kata çıkmış oluyoruz. Bina gibi düşünürsek de üst katın inşasına başladık. Şimdi burada yine dipten almak isteyen güçler bu noktaya geldiğinde 346 dolara buradan yeniden alım yapmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Burada biraz aşağı sarkabilir, yükselir. Şuradaki kapı alabilir. Yani şuraya bir mum gelirse 318 dolarlara kadar. Bu arada dönüş hareketi beklenip maliyetlenebilir. Uzun vade için bu şekilde düşünüyorum. Günlük görünüme geçecek olursak günlük görünümde de az önce bahsettiğimiz düşüş trendinin tersine dönerkenki hareketin tersini görüyoruz. Omuz baş omuz. Az önceki ters omuz baş omuz diye geçerdi. Şöyle toparlayalım şeklimizi. Bu da kırmızı olsun. Böyle bir oluşum henüz tamamlanmadı ama hareket bunu gösteriyor. Yani momentum düşmüş. Artık yatay bir seyir halinde ilerliyor. Günlük olarak da henüz düşüş trendi söz konusu değil. Bunları olasılık olarak iletiyorum. Yüksek tepe, yüksek dip, yüksek tepe, yüksek dip. Burada da bunun altına geçmemiş. Yeniden yüksek bir tepe yapıyor. Bunun altına hala inmiyor. Şunu da henüz geçmiş değil. Belki bu böyle gidecek. Şu tepeyi de geçmiş olacak. Hareketine devam edecek. Ama şu anki görüntüsü zayıfladığı yönünde ve sanki aşağı yönlü bir düzeltme yapacakmış gibi görünüyor. Az önce de bahsettiğim 346 seviyelerindeki hareket şuralar. Buralar dolarsa iyi olur. Şurada da günlükte gündemini takip etmedim ama büyük bir haber gelmiş olmalı ki burada %25'lik bir açılış yapmış. Bunun dışında burada önemli seviyeler 480 dolar bence önemli bir seviye. Şurada yeşil bir bant çizdim. Buradan birkaç kere günlük bazda birkaç kere destek almış. Şu mum da güzel. %7'lik. Burada henüz temas etmemiş. Ama bundan sonraki temasında günlük olarak düşen trende geçmiş olacak. Şuradan eğer burası ABC yapacak olursa ABC düzeltmesi diyeyim. Elliott kuramına göre 383 doları görebilir. Yani
bahsettiğim ABC düzeltmesi. Şu şekilde bir hareketten bahsediyorum. Bu çoğu yerde de bir formasyon olarak kullanılabiliyor. Şurada evet bir kapımız var. Şuradan gelen günlükteki bir kap. Yani bu fiyat buraları görürse, uzun vade için konuşuyorum, maliyetlenilebilir bu civardan. Dönüş işaretleri görülmek şartıyla tabi. Hareketli ortalamalarda da saatlik EMA 200 üstünde kaldıkça yine bir sorun yok. Bugün itibariyle 416 4 saatlik EMA 200 seviyesi. Günlük EMA 200 seviyesi de 358 dolar civarında şu anda.